14 Eylül 2015 Pazartesi günü 16 yaşındaki Nolan Buchanan tarafından hayatının en güzel günü olarak hatırlanıyor. Bir gün önce pazar gününü kız arkadaşıyla geçirmişti. Kız arkadaşının ailesiyle geleneksel bir sabah ayini, ardından arkadaşlarla bir araya gelme ve harika bir romantik akşam. Pazartesi sabahı en sevdiği kızın yanında uyanan genç, kendini tüm dünyanın önünde açıldığı, özgür, başarılı ve etkili bir iş adamı gibi hissetti. Ne de olsa artık Buchanan inşaatın sahibiydi. Genç adama arabalar, bir ev, arazi gibi maddi varlıklar miras kalacaktı ve aile şirketini tek başına nasıl yöneteceğinin ve bunu şirketi iflasa sürükleyen babasından kesinlikle daha iyi yapacağının planlarını yaptı. Görünüşe göre ne yanlış gidebilirdi ki? Nolan Kate Buchanan, 1 Ekim 2015 tarihinde El Dorado ilçesi şerif ofisi tarafından Bonita, Kaliforniya'daki Bonita Lisesi'nde tutuklandı. Nolan, 7 erkek ve 5 kadından oluşan El Dorado County jürisi tarafından 3 suçlamadan suçlu bulundu ve 13 Haziran 2018 tarihine kadar Salt Lake Tahoe'daki Juvenile Treatment Center'da hapsedildi. Jürinin karara varması sadece 2 saat sürdü. Genç adam 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezasının 25. yılından itibaren şartlı tahliye imkanı tanındı. Aile işini devralma planı bu şekilde sona erdi. Komşuları ve sınıf arkadaşları Nolan'dan örnek bir çocuk ve iyi bir öğrenci olarak bahsederdi. Bonita Lisesi öğrencisi Campbell Ruxton daha sonra verdiği bir röportajda "Bildiğim kadarıyla iyi bir çocuktu" diyecekti. Peki Buchanan ailesinde gerçekte ne oldu? Gelin bu korkunç vakayı ayrıntılarıyla inceleyelim. Molly, Adam Buchanan'la ilk kez onun şirketine ofis yöneticisi olarak iş başvurusu yapmaya geldiğinde tanıştı. Tanıştıklarında Adam çoktan boşanmış ve önceki evliliğinden olan oğlu Nolan'ı tek başına büyütüyordu. Neşeli, girişken ve güler yüzlü sarışın, şirket sahibinin hemen dikkatini çekti ve bu ilgi karşılıklıydı. Molly aşık olmuştu. Ciddi bir ilişkiye dönüşen bir romantizm başladı ve Molly Adam'a taşındı. Molly, sevgi dolu, arkadaş canlısı bir aile hayal ediyor ve üvey oğluyla harika bir ilişki kurmaya çalışıyordu ve kısa süre sonra hamile kaldı. Gavin doğdu. Buchanan'ları tanıyanlar, onların birbirine oldukça bağlı 4 kişilik bir aile olduğunu söylüyorlardı. Bir inşaat şirketinin sahibi olan aile reisi, rahat bir yaşam sürdürecek kadar kazanıyordu ve aile, Kaliforniya'nın El Dorado ilçesinde tatil amaçlı bir mülk bile satın almıştı. Greenwood'da 19 dönümlük bir arazide küçük bir kulübe vardı. Elektrik, su, kanalizasyon ya da gaz olmayan rustik bir kulübe. İnşaat işinde çalışan Adam, evin tadilatında aktif rol aldı ve aile sık sık evi ziyaret etmeye başladı. 13 Eylül 2015'te sabah saat 10'da Garden Valley İtfaiye Departman üyeleri El Dorado County'nin batısındaki Greenwood kasabasında Cool ve Georgetown arasındaki 193 numaralı otoyolda çıkan orman yangınına müdahale etti. Olay yerine vardıklarında yangının arazinin 10 dönümünü yok ettiğini görmüşlerdi. Arazide bulunan bir kulübe hala için yanmaktaydı. Ancak tamamen yanmıştı. İtfaiye personeli küllerin arasında kömürleşmiş kalıntılar gözlemlemişti. Yangın mahalline dokunulmadı ve saat 11'de itfaiyeciler El Dorado ilçesi şerif ofisini aradı. Olay yerinde ne olduğunu henüz kimse fark etmemişti. İtfaiyeciler orman yangınının kurbanının evde mahsur kalan bir evcil hayvan olduğundan neredeyse emindi. Olay yerine gelen adli tabip zor bir görevle karşı karşıyaydı. Evin kalıntıları hala için yanıyordu ve evin içini incelemenin hiçbir yolu yoktu. Alevlerin nihayet sönmesini ve sıcaklığın biraz düşmesini beklemek zorundaydılar. Adli tabip evi incelerken yanmış et kokusu aldı ve daha sonra bir insan kafatası ve yanmış bir göğüs buldu. Görünüşe göre bu trajedi birinin hayatına mal olmuştu. Sonrasında vakit kaybedilmeden destek istendi. Şerif ofisinden memurlar olay yerine geldi ve olay yerinde kapsamlı bir inceleme yaptı. Varılan sonuç çok açıktı. Küçük, tenha ve uzak kulübe sahiplerinin birincil ikametgahı değildi. Daha ziyade büyük olasılıkla insanların tatil için geldikleri bir kır kulübesiydi.
Kulübenin bitişiğindeki arazide bir Dodge kamyonet ve römork bulundu. Plakaları araştırmak ve kime ait olduğunu bulmak mümkündü. Araç sahibi orman yangınının kurbanı olmuş olabilirdi. Aracın ve römorkun Aidan Buchanan adlı bir kişiye ait Buchanan Construction şirketine ait olduğunu öğrenmek uzun sürmedi. Söz konusu kişi kaza mahallinden 160 mil uzaklıkta, yaklaşık 3 saat uzaklıktaki Bonita, Kaliforniya'da yaşıyordu. Bu bilgi evin şehrin karmaşasından kaçıp burada tatil yapanlar için bir kır evi olduğuna karar veren polisin varsayımını doğruladı. İçeride Bay Buchanan'ın kendisinin mi yoksa başka birinin mi olduğu bilinmiyordu. Şirket sahibinin adı dedektiflere soruşturmaya başlamaları için ilk ipucunu verdi. Bonita polis memurları, Buchanan'ın tüm aile üyelerinin iyi ve evde olup olmadığını kontrol etmekle görevlendirilmişti. Doğru adrese gittiler ve kısa süre sonra Buchanan'ların araba yoluna geldiklerinde beyaz bir Ford kamyonet fark ettiler. Kapı çalındığında Adam'ın ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlu dışarı çıktı. Üniformalı memurları şaşkınlıkla karşıladı ve onları buraya getiren şeyin ne olduğunu sordu. Memurlar ev halkını korkutmamak için önce evde kimin olduğunu öğrenmeye karar verdi. Belki de şirket arabası sahibinin kendisi tarafından değil de şirketten biri tarafından alınmıştı. Nolan Buchanan, babası Adam'ın üvey annesi Molly ve 8 yaşındaki oğulları Gavin ile birlikte hafta sonu için 160 mil uzaklıktaki kır evine gittiğini ve akşam döneceklerini söyledi. Ona göre babası eve bakması için onu bırakmıştı. Müfettişler kulübedeki kalıntıların Buchanan'lara ait olduğuna inanmak için henüz yeterli nedene sahip değildi. Ancak alınan bilgiler ve 13 Eylül akşamı 2 kişiye ait olduğu düşünülen kalıntıların bulunması, ailenin El Dorado County yangınında kaybolduğunu bildirmek için yeterliydi. Ertesi gün 14 Eylül'de El Dorado ilçe polisi Nolan'la daha ayrıntılı konuşmak ve yangının kimin hayatına mal olduğunu anlamaya çalışmak için evine gitti. Polis memurları Adam'ın anne ve babası Howard ve Susan Buchanan tarafından karşılandı. Buchanan çifti, yanan kulübenin sahibi olan oğullarının kendi evinin onarımını yaptığını ve bu nedenle sık sık oraya gittiğini söyledi. Ebeveynler şimdiye kadar oğulları ya da gelinleriyle irtibat kuramadıkları için çok endişeliydiler. Hikayeden memurlar evin jeneratörlere bağlı olduğunu ancak trajedi sırasında elektrik olmadığını öğrendi. Ancak içeride gaz tüpleri vardı. Bu da iki teoriyi ortaya çıkarmıştı. Yangın kazara ya da kasıtlı olarak çıkartılmış olabilir. 15 Eylül'e gelindiğinde yangın mahalli soğumuş ve müfettişler nihayet yakındaki bir ateş çukurundan gelen enkaz da dahil olmak üzere kanıt toplayabilmişti. El Dorado ilçesi şerif ofisinden Denton Peterson'a göre davanın yönünü değiştiren yeni kalıntılar keşfedildi. Polis üzerinde kurşun deliği olan bir kafatası parçası buldu. O noktada hepimiz ortada bir cinayet olduğunu anladık. Şerif bunun kazara çıkan bir yangın olmadığını bildirdi. Kalıntılar toplandı ve DNA testi için gönderildi. İlk kalıntı setinde kurşun kurbanın kalçasına saplanmıştı. Kurşun deliği olan kafatası büyüklüğüne bakılırsa bir çocuğa aitti. Ölümcül kaza versiyonu kendiliğinden düştü ve cinayet versiyonu ön plana çıkmıştı. Artık hiç kimse yangının suçun izlerini yok etmek için çıkarıldığından şüphe etmiyordu. Geriye suçun hangi koşullar altında işlendiğini bulmak kalıyordu. Yanlış giden bir hırsızlık mıydı? Yoksa aile kasten mi canlarına kıymıştı? Ama o zaman kim tarafından ve neden? Ya da suç Aidan Buchanan'ın başkanı ve işletme müdürü olduğu ve birilerinin iş ilişkisi nedeniyle kendisine kim beslediği Buchanan İnşaat şirketiyle ilgili olabilir miydi? Başlangıçta müfettişler özellikle ikinci teoriye odaklandılar. Ayrıca Molly'nin hayatını araştırarak suç işleyebilecek herhangi bir düşmanı olup olmadığını tespit etmeye çalıştılar. Bu soruşturmalar durduğunda memurlar dikkatlerini Molly ve Adam'ın evliliğindeki sorunlara çevirdiler ve onlarca sorun olduğu ortaya çıktı. Müfettişler Molly ve Adam'ın ilişkilerinin zamanla bozulmaya başladığını ve suçun işlendiği sırada bir süredir ayrı yattıklarını öğrendi. Molly'nin Adam'dan gördüğü kötü muameleyi anlattığı bir günlük bulundu. Görüşülen tanıklar da kaba muamele ve tacizden bahsetmişlerdi.
Onlara göre Adam sadece Molly'e değil, çocuklara da kaba davranıyordu. Molly'nin annesi Susie Slankard, müfettişlere tartışmalarından birinde birbirlerini öldüreceklerinden korktuğu zamanlar olduğunu söyledi. Molly, Adam'la ilişkisini kesmedi. Ancak periyodik olarak oğlunu alıp ailesinin evine gitmek üzere ayrılıyor ve birkaç gün sonra bir sonraki kavgaya kadar geri dönüyordu. Çiftin krevlerinin bulunduğu bölgede avlanmayı sevdikleri de ortaya çıktı. Herkes silahlı olduğu için müfettişler bir başka tartışma sırasında eşlerden birinin silahını çekip ateş ettiğini ve ne yaptığını anladığında da kendi canına kıydığını varsaydı. Ancak ortada bir tutarsızlık vardı. Eğer bu trajedi karı koca arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandıysa, bu durumda karı kocadan birinin kalıntılarının yanında mutlaka bir suç aleti olması gerekirdi. Ancak öyle olmadı. Müfettişler silahın yangında hasar görmüş olabileceğini ve beklendiği kadar belirgin görünmeyebileceğini tahmin ediyor. 5 gün boyunca adli tıp ekibi üyeleri sırayla evden külleri kaldırdı. Arama cerrahi bir titizlikle gerçekleştirilmiş ancak beklenen sonucu vermemişti. Evde hiçbir silah bulunamadı. Bu arada adli tıp incelemesinin verileri geldi. Yapılan incelemede DNA'larının Aidan Buchanan, Molly McAfee ve 8 yaşındaki oğullarına ait olduğu doğrulandı. Her üç kurban da yangından önce kurşun yarası almıştı ve kurşun yaralarının açısı birinin kendi canına kıydığı ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Ateşli silahların olmaması, ateşli silahların bulunamaması evde başka birinin daha olduğu anlamına geliyordu. Buchanan'ları vuran dördüncü bir kişi ortaya çıktı ve soruşturma baştan başlamak zorunda kaldı. Polisin maktulün 16 yaşındaki oğluna başvurmaktan başka çaresi yoktu. Nolan, memurlara ailenin eski bir Dodge kamyonetle uzaklaştığını söyledi. Oğluna göre babası garaj yolunda park halinde bulunan şahsi Ford'u yerine şirket aracını kullanmaya karar vermişti. Çünkü kamyonu ve römorku kır kulübesinin yakınındaki alanı süslemek için kayalarla yüklemişti. Polis bu kamyonu yanmış binanın yakınında bulmuştu. Nolan'a neden ailesiyle tatile gitmediği sorulduğunda genç adam, ilk görüşmede olduğu gibi babası ve üvey annesinin yokluğunda eve ve bahçeye bakma görevi olduğunu söyledi. Nolan ayrıca Buchanan arazisinin kenarında yasak ot yetiştiren bir komşuları olduğunu ve bunun da babasının bu komşuyla sık sık tartışmasına, ot ekmeği bırakmasını talep etmesine ve polise gitmekle tehdit etmesine neden olduğunu söyledi. Aile işinden bahseden Nolan, şirketin mali zorluklarından bahsetti. İşler iyi gitmiyordu. Şirket küçülme sürecine girmişti ve çalışan sayısı 5'e düşmüştü. Babasının söylediğine göre işle ilgili borçlar hızla artıyordu. Artık soruşturmada pek çok yararlı bilgi vardı ve dedektiflerin elinde bir şüpheli, bir komşu vardı. Özellikle de o bölgede şiddet içeren suçlar genellikle yasa dışı bitki yetiştiriciliğiyle bağlantılıydı. Dedektifler polise gitme tehdidinin Buchanan ve ailesinin öldürülmesine yol açabileceğini düşünüyorlardı. Ancak bir sorun vardı. Kimse Nolan'ın hangi komşudan bahsettiğini bilmiyordu. Müfettişler mahalleyi dolaşarak arka arkaya tüm ev sahipleriyle görüştüler. Taktik başarılı olmuştu. Yasak bir ürün yetiştirme konusunda Adam'la kavga ettiği hikayesini doğrulayan bir adam buldular. Ama ona göre keskin bir konuşmadan sonra çatışma sona ermişti. Komşunun bir mazereti vardı ve başka bir versiyonun savunulamaz olduğu ortaya çıktı. Geriye ailenin işini vuran mali kriz kalmıştı. 18 Eylül'de polis Adam'ın şirketini ziyaret etti ve çalışanlarla görüştü. Nolan'ın sözleri doğruydu. Şirket üzücü bir durumdaydı. Borç miktarı $30.000 aştığı için iflas tehdidiyle karşı karşıyaydı. Bu nedenle bazı çalışanlar işten çıkarıldı. Eski çalışanlardan bazılarının azaltmadan son derece memnun olmadıkları ve bu nedenle suça karışmış olabilecekleri ortaya çıktı. İşte bu noktada müfettişlerin şansı yaver gitti. Hafta sonu boyunca yerel lise bir toplum temizlik günü düzenledi. Öğrenciler Adam'ın inşaat şirketinden sadece 1 mil uzaklıktaki bir iş parkındaki enkazı temizliyorlardı. İşte orada 19 Eylül'de Molly McAfee ve Adam Buchanan'a ait cüzdan ve kimlik kartlarının bulunduğu küçük bir çanta çalılardan birinin altında bulundu. Yakınlarda 22 kalibrelik bir tüfek duruyordu.
Dedektifler hemen olay yerine gittiler. Bölge şerifinin ofisi yeni bir varsayımda bulundu. Fail, Buchanan ailesini bulunan tüfekle katletmiş ve izini kaybettirmek için olay yerinden belgeleri almıştı. Bu keşif önemliydi. Çünkü birisinin aileyi öldürmek için Greenwood'a kadar gittiği ve daha sonra çantayı ve cinayet silahını atmak için Bonida'ya döndüğü anlamına geliyordu. Ve tüm bunlardan failin Bonida sakini olduğu anlaşılıyordu. Bulunan kanıtların Buchanan inşaatının bulunduğu yere yakınlığı, patronun hoşnutsuz çalışanlardan biri tarafından katledildiği teorisini güçlendirdi. Dedektifler, silahı ve bir çanta dolusu belgeyi incelenmek üzere göndererek şirketin kayıtlarını ve binasını incelemek için arama izni talep etti. Müfettişler burada ikinci kez şanslıydı. Arama sırasında firmanın tesislerinde kurulu bir güvenlik kamerasına erişim sağladılar. Mutlu bir tesadüf eseri, kameranın merceği şirketin bölgesine değil, otoparkın merkezine yönlendirilmişti. Bu keşiften sonra davanın çözülmesine sadece günler kalmıştı. Ailenin Cuma günü şehir dışına çıktığı zaten bilindiğinden müfettişler Cuma günkü görüntüleri incelediler ve Adam'ın taşlarla dolu bir römorku Nolan'ın kendilerine söylediği gibi bir Dodge kamyona değil, bir Ford F-150'ye bağladığını görünce şaşırdılar. Dedektifler genç adamın soruşturmayı kasıtlı olarak manipüle ettiğini fark ettiler. Eğer beyaz Ford kaya römorkunu kulübeye çekmişse o zaman birisi onu geri götürmüş ve Buchanan ailesinin evinin garaj yoluna park etmiş olmalıydı. Müfettişler Nolan'la yeniden görüşerek onu güvende tutmaya ve mümkün olduğunca çok ayrıntı almaya çalıştılar. Nolan yine hafta sonunu, nerede olduğunu ve kimlerle görüştüğünü anlattı. Ancak bu kez ona sinemada hangi filmi izlediklerini ve alışveriş merkezinde nasıl ödeme yaptığını sordular. Şüphelenmeyen Nolan, ödemeyi babasının kredi kartıyla yaptığını söyledi. Memurlar daha sonra Buchanan'ın Bonida'daki evinde arama yapmak, araçları aramak ve mali kayıtları kontrol etmek için izin başvurusunda bulundu. Ford otomobil hala garaj yolunda park halindeydi. Araç yakından incelendi ve Greenwood'dakine benzer şekilde tekerleklere yapışmış kırmızımsı toprak fark edildi. Ford, geçen hafta sonu ya da daha önce bir yolculuk için kullanılmış olsaydı toprak izleri kalmış olabilirdi ama bu kadar belirgin olmazdı. Ne yazık ki yangın Kirby'nin yakınındaki tekerlek izlerini yok etmişti. Ancak kir birikimi aracın muhtemelen yakın zamanda Greenwood'a gittiğini gösteriyordu. Banka kartı ödemelerini takip eden dedektifler, Adam Buchanan'ın kredi kartını 11 Eylül Cuma günü Greenwood'a giderken fast food zinciri Taco Bell'de kullandığını tespit etti. Nolan ise evde kaldığını, ailesiyle birlikte gitmediğini ve kredi kartının kendisinde olduğunu iddia etmişti. Dedektifler lokantaya giderek güvenlik kameralarını kontrol etti. Tam olarak bekledikleri şeyi gördüler. Kamyon yerine beyaz bir Ford. Dedektifler Ford'u aradıklarında 3 değil 4 içki içeren 11 Eylül tarihli bir Taco Bell fişi buldular. Yangın mahallinde toplanan kanıtlar da benzer şekilde 4 içki bardağına işaret ediyordu. Peki Nolan o gün arabada mıydı? Bir sonraki kredi kartı işlemi 12 Eylül Cumartesi günü kulübeden yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki Valencia Club Bar'da gerçekleşmiş. Adam'ın ailesi daha önce dedektiflere bardan bahsetmişti. Oğullarının ve gelinlerinin kulübedeki tadilattan sonra oraya uğramayı sevdiklerini söylemişlerdi. Güvenlik kameraları çiftin bardan çıkış saatini kaydetmiş, otoyoldaki trafik kameraları da çiftin güzergahının izlenmesine yardımcı olmuştu. Bir Ford F-150 yangın günü saat 2:30 civarında Buchanan kulübesine doğru yönelmiş, saat 3:30'da ise ters yönde ilerlemişti. İlkinde kamera araçta Adam ve Molly'yi, ikincisinde ise sadece Nolan'ı kaydetmişti. Birkaç saat sonra 13 Eylül pazar sabahı Adam'ın kredi kartı Bonida'nın 3 iş yerinde, Starbucks, McDonald's ve bir benzin istasyonunda ödeme yapmak için kullanılmıştı. Banka, Buchanan'ın bu kart dışında sadece bir banka kartı olduğunu müfettişlere teyit etmişti. Gerçekler Nolan'ın anlattıklarıyla çelişiyordu. Ve bu arada adli tıp sonuçları gelmişti. Silahın üzerinde Nolan'ın parmak izleri bulundu ve Nolan bir lise sınıfının tam ortasında tutuklandı. Nolan Buchanan kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Hikayeyi çarpıtmaya çalışmış ve aileyi vuranın babası olduğunu,
Ardından babasının kendisine bir tüfek doğrulttuğunu, kendisinin de kendini savunarak silahı aldığını ve yanlışlıkla babasını vurduğunu iddia etmiştir. Nolan bunun bir nefsi müdafaa olduğunda ısrar etmiş, yangını ve ardından gelen yalanı panik ve aşırı korku haline bağlamıştı. Bu yüzden benzin alarak evi ateşe vermiş ve hiçbir şey olmamış gibi görünmesini sağlamıştı. Savunma sürekli olarak jürinin dikkatini Adam'a kendi oğluna ve diğer aile üyelerine yönelik istismarına odakladı. Adli tabip kararı sorguladı. Çünkü Gavin'ın kafatasının bir parçasındaki kurşun yarası izi neredeyse 90 derecelik bir açıyla ateşlenen bir atışla tutarlıydı. Öte yandan Nolan, kendisinin ve kardeşinin yataklarının yan yana olduğunu ve aynı anda gürültü ve çığlık sesleriyle uyandıklarını iddia etti. Nolan'ın iddiasına göre uyandığı anda yatak odasına giren biri Gavin'a ateş etti. Ateş eden kişi daha sonra tüfeği kendisine doğrultmuş ve Nolan mucizevi bir şekilde saldırganı iterek uzaklaştırmayı başarmıştı. Bu senaryoya göre atış yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yapılmış olmalıydı ki bu da adli kanıtlarla uyuşmuyordu. Savcılık, Nolan'ın kardeşini ebeveynleri barda vakit geçirirken evde yalnız oldukları bir sırada vurduğuna inanmaya başladı. Nolan, babası ve üvey annesinin dönmesini bekledikten sonra onları da vurdu. Cesetlerin bulunduğu yere bakılırsa önce Adam, ardından da Molly öldürüldü. Nolan daha sonra tüfeği ve ailesinin evraklarını almış, cesetleri benzinle ıslatmış ve evi ateşe vermiştir. Ardından eve gidip kız arkadaşıyla buluşmuş ve günü onunla geçirerek kendisine bir mazeret yaratmıştı. 13 Temmuz 2018'de jüri Nolan'ı 3 kez 1. derece cinayetten suçlu buldu. Sonuç olarak 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile birlikte 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç cezayı açıklarken Nolan'ın maruz kaldığı sözlü ve fiziksel tacizi dile getirdi. Nolan'ın kardeşini katlettiğini, çünkü onun da aynı dehşeti yaşamasını ya da babasının kendisine yapmayı başardıklarıyla yaşamak zorunda kalmasını istemediğini ifade etti. Ancak bunu yaparken suçun önceden planlanması ve ardından kundaklama, mazeret yaratma ve Nolan'ın aile üyelerine dile getirdiği aile şirketine yönetme planları hakkındaki gerçekleri de sıraladı. Yargıç, Nolan'ın tutuklandıktan sonra gittiği Salt Lake Tahoe Çocuk Tedavi Merkezi'ndeki personel tarafından kaydedilen kurallara uymama ve sapkın davranışlarını da örnek gösterdi. Yargıç, Nolan'a herkesin değişme fırsatı olduğunu söyledi. "Umarım bunu yapmak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. İyi davranırsanız, Senato tasarısı ve yüksek mahkeme kararları uyarınca 25 yıl sonra şartlı tahliye ile çıkma şansınız olacak. Bu şansı kullanıp kullanmamak size kalmış." Nolan, masum olduğu konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Eğer şartlı tahliye ile dışarı çıkarsa kurbanlara büyük bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Ödenecek miktar ise şu an için bilinmiyor. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.